ayakkabısının sandaletini yapalım. Şöyle bir tanesini şu şekilde yaptım. Bu kırmızı diğer bebeğin. Şöyle düğme dikeceğiz. Ve buralar çiçek yapacağız. Şimdi ben sandaletimi hazırladım. Şimdi beraber örelim. Evet, sandaletimiz için şimdi 2 tane taban hazırlıyoruz. Bir tane için 2 tane taban. İkisini birleştireceğiz. Şimdi birinciyi ördüm. İkinciyi de şimdi tabanımızı ayakla aynı örüyoruz. Ayak tabanıyla 10 zincir çekip birebir aynı örüyoruz. 4 sıra. Ayak tabanımız 4 sıraydı. Şimdi bunu 5. sırayı öreceğiz. Nerede kalmışım? 2 4. Evet, 5. sıramda 3 tek 1 arttır, 3 tek 1 arttır, 3 tek 1 arttır yapıyoruz. Evet, 10 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tek 1 arttır. Şimdi tekrar 3 tek 2 3 1 arttır, 3 tek 1 arttır, 3 tek 1 arttır. Şimdi geri kalan 7 tane tek batalım. Evet, şimdi 2 tane tabanımızı ters tarafları birbirine bakacak şekilde düz yüzü yukarıda kalacak. Böyle katlıyoruz. Şöyle tam ortayı da bulalım. Tam ortadan şuradan önce ipimizi bir sabitleyelim. Uzun bırakalım biraz içeride kalması için. Evet, ipi sabitledim. Şimdi tam ortadan çıkacağım. Şuradan orta hizamda karşıya da batalım. İpimizi evet, ipimizi biraz uzun bırakayım şöyle. Bu tarafa geçirdim. Şimdi 2 parçayı ilmek kaydırarak ekleyeceğiz. Buraya batıyorum. Diğer alttakine de battım. Denk gelen yere batıyorum ve içinden geçiriyorum. Sıradakine batıyoruz. Hemen karşısındakine batıp içinden geçirdik. İlmek kaydırıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. İsteyen içine kalıp koyabilir. Ayaklarda yaptığımız gibi. Ama gerek yok. Ayağımızda kalıp var zaten. Ve çift kat yaptığımız için yeterince kalın oldu. Evet, bu şekilde devam edelim.
Evet, sıra sonuma geldim. Tam kapatmadan önce şu ipi de şu araya içeriye çekiyorum. Bu da içeride kalsın. Evet, ipimi içeriye aldım. Tekrar devam ediyorum. Son kapatmalarımı yapıyorum. İpimi biraz uzun keseceğim. Tekrar bu ipi de bu tarafa çekip yine içeriye şöyle aradan çekelim. Evet. Burayı bu şekilde düzeltmiş olduk. Bunu yine bu tarafa çekelim şöyle. Çok kısa çekersek kesersek iplerimizi dışarı çıkmalı olasılığı daha fazla olur. O yüzden böyle içeriye saklayalım. Evet, tabanımız bitti. Şimdi hemen ön kısmını yapalım. Evet. Evet, şimdi sandalemizin ön kısmını ayarlayalım. Şöyle tam düz zincir çektiğimiz sırayı dümdüz şöyle ortayı bulalım. Bunu takip ediyorum ve şuradaki ilmek ortası. Toplam 25 tane ilmekle hani ilmek çıkaracağız. Şimdi bu ortadaki yanındakine 12 burası 12 bulalım. Toplam 25 tane. Ortadakinden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 hemen şurası. Buradan çıkaracağız. Buradan bu taraf yine ortadakinden sonra 2, 4, 6, 6, 8, 10, 12. Bu da burası. Evet. Yerimizi belirginleştirdik. Hemen örmeye başlayalım. Şöyle ipimi biraz uzun bırakıp arada yürüteceğim. Şöyle tuttum. İlk ilmeğimden başlıyorum. Arkadaki tek kattan başlayacağız. Şurasıydı ilk ilmeğim. Bakın arkadaki tek kat öndekinden değil arkadakinden batıp aynı yere bir daha batıyorum. Evet, bu birinci ilmeğimiz oldu. Bu bir. Hemen yine yanındaki ilmeği arkadaki tek kattan batıyorum. 2. Yine sıradaki arkadaki tek kattan batıp ipi de arada yürütüyoruz. 3, 4, 5. Böyle görüntümüz şuradaki pembe renk görünecek.
öndeki kat kaldığı için arkadakinden batıyoruz. Toplam 25 tane olana kadar örelim. Evet, toplam 25 tane sık iğnemi birinci sırayı ördüm. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi bu tarafa doğru içten örüyoruz. Yine her ilmeğe tek batıyoruz. 25 tane sık iğne örelim. Evet, ikinci sıramı bitirdim. Bir zincir çekip dönüyorum. Üçüncü sıramdayım. İlk baştan itibaren her ilmeğe tek batıyorum. Bunu toplam 6 sıra örelim arkadaşlar. Şu an üçüncüyü yapıyoruz. Daha sonra 3 kalıyor. 3 sıra daha öreceğim. Toplam 6 sıra. Evet, toplam 6 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Yanındakine battım. Yine bir atlıyorum. Yanındakine sık iğne. Biraz sıkış yapalım. Delik olmasın diye. Bir atlıyorum. Yanındaki. Bir atla. Yanındakine. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim azaltmaya. Bir atlıyorum. Yanındaki. Evet, en son tek kaldı. Bunu da bir tane battım. Bir zincir çekip dönüyorum. Bu sıramda eksiltme artırma yapmadan bir atlayacağım. İlk ilmeği atlıyorum, yanındakine batıyorum. Daha sonra hepsine tek batıyorum. Sadece başta bir tane atladım. Daha sonra hepsine tek batıyorum. Evet, sıra sonuma geldim. Bir zincir çekip dönüyorum. Tekrar bir atla yanındakine bat. Bir atla yanındakine bir sık iğne. Bir atla yanındakine bir sık iğne. Bir atlıyoruz. Bir ör. Bir atla. Bir ör. Bir atla. Bir ör. Evet. Önümüzü bu şekilde toparladık. Son azaltmayı bir dahaki turda yapacağız. Şimdi buradan aşağıya ilmek kaydırarak aşağıya inelim. Hemen bir alttaki ilmeğe batıp ilmek kaydırıyorum. Her ilmeğe bir tane batıyoruz. İlmek kaydırarak aşağıya iniyoruz. Şimdi topuk kısmını yapacağız. Evet, aşağıya indim. Bu şekilde ilmek kaydırarak. Buradan şimdi 4 tane pembe kısımdan 4 ilmeği ilmek kaydıralım. Yine arkadaki tek kattan batıp birinci ilmek kaydırmam, 2 3 ve 4 tane ilmek burada kaydırdım. Şimdi topuk kısmında 15 tane örelim. Yine arkadaki tek kattan batıp 15 sık iğne yapalım. Bu 1 2 3 4. Evet, 15 tane sık iğne ördüm. Şimdi yine 4 tane ilmek kaydırıyorum. 1 2 3 ve 4 kalmış zaten.
Evet, 4 ilmek kaydırdım. Şimdi ayakkabımızın üst kısmına ilmek kaydırarak aynı başlangıca gidiyoruz. Evet, bu şekilde tekrar ilk başlangıcımıza geldik. Şimdi bu geri kalan ilmeklerimizi kaç kaldıysa batıp çıkıp bekletiyoruz. Bu birinci, battım çıktım, 2 3 4 5 ve 6 tane ilmeği batıp çıktım. Hepsini bir içinden geçirip bir zincir kapattık. 2 de yapsak olur, şöyle sık olsun. 2 zincir çektim ve önümü kapatmış oldum. İpimizi keselim. Uzun keselim. İçeriye çekeceğiz çünkü içeriye gizleyeceğiz. Evet. Önümüzü yaptık. Buraya da çiçek yapıştıracağız. Şimdi topa kısmını yapacağız. Şuraya hemen şuradan ilk başlangıçtan yine ipimizi takalım. Şöyle uzun bırakıp şimdi aynı yere bir daha batıp bu bir olmuş oldu. Şimdi sıra sonuna kadar hepsine tek batalım. 15 ilmek. 1 2 3 4 5 14 15 tane tek batıp bir zincir çekip dönüyoruz. Şimdi yine burada her birine tek batalım. Bunu toplamda 2 4 6 8 yani 7 sıra öreceğiz. Şimdi bir tane daha önce örmüştük. Onunla beraber 8 sıra. Eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Evet arkadaşlar, şimdi 8 sıra düz ördüm. Önce sağ ayağı yapalım. Şu bağcı kısmı bizim sağ solum, sadece bağcı kısmının yönünü değiştirerek yapacağız. Şimdi dediğim gibi bu sağda, sağ ayakta 8 sıra ördük. Daha sonra buraya geldiğimizde 22 tane zincir çekiyoruz. 22 zincir çekip 6 tane zinciri dönüyoruz. Yani 6 atlıyoruz düğme deliği için ve 12 tane sık iğne örüyoruz. 2, 4, 6, 8, pardon 16 tane sık iğne yapıp şuraya tutturup ipi koparıyoruz. Yani şöyle yaptığınızda düz tarafı düz olacak. Şöyle düz, bu taraf tersi, düz tarafı gelecek. Buraya tutturduğunuzda anlarsınız. Şöyle. Bu sağ bacak. Şimdi solu yapıyoruz. Solda da 7 sıra düz ördüm. Bağcız 7. sıra sonunda yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22 zincir. 6 atlıyorum. 2, 4, 5, 6 atladım. 7.'ye batıyorum. Sık iğne olarak battım. Her ilmeğe bir tane batalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane bağcık kısmı yaptım. Şimdi tekrar bu tarafa devam ediyoruz. 8. sıramızı bu şekilde yapıyoruz. Bağcığımızı yine düz tarafı, bakın buraya düz geldi. Evet, sıra sonuna geldim. Bir zincir çekip ipimi kopardım. Şimdi ipimiz, bu ipleri her zaman saklayacağız. Şöyle. Bunları güzelce saklayalım. Temiz çalışalım. Evet. Ayakkabılarımız, sandaletlerimiz hazır. Şimdi süslemesi, çiçeğimize sıra geldi. Evet, sandaletlerimi, çiçeklerimi yaptım arkadaşlar. Şimdi beraber yapacağız. Pembe de bu şekilde. Pembe bebeğimizin ayağı. Şimdi çiçeğini yapalım. Evet, çiçeğimizin önce tomurcuğunu yapacağız. Sarı renkle sihirli halka içine 10 tane sık iğne yaptım. Sarı yoksa evde beyaz olur. Çok belli içine görünmüyor zaten. Kahve olur, krem. Bunları deneyebilirsiniz. Evet, şimdi pembemi ipimi aldım ve şöyle arkaya tutturdum. İlk ilmeğime ilk sıramızı öndeki tek kattan şöyle FLO'dan öreceğiz. Öndeki tek kattan geldim. Bir zincir. Tığımın üstüne alıyorum. Hemen sıradaki ilmeğimin yine önden tek kata batıyorum. 3 tane ikili trabzan. 1, aynı boşluğa, 2, aynı boşluğa, 3 tane ikili trabzan. Hemen sıradaki ilmeğime batıp ilmek kaydırıyorum. Buraya tutturdum. Yine bir zincir. Sıradaki ilmeğime önden öndeki tek kata yine 3 tane ikili trabzan. Hemen sıradakine ilmek kaydırıyorum. Bir zincir. Tekrar sıradaki ilmeğime 3 tane ikili trabzan. Evet, 3 yaptım. Sıradakine batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Toplam 5 tane olacak yaprağımız. Evet, 5. yaprağımı yaptım ve ilk başladığımız ilmeğe batıp ilmek kaydırıyoruz.
Bu şekilde 5 tane yaptık. Şimdi arkadaki tek katlara yapacağız. Öndekini yapmıştık. Burası zaten hemen karşısına, o gelen yere yapacağız. Tomurcuk buraya yapmıştık. Hemen karşısındaki boşluğa bir zincir çekiyorum. Hemen bu yaptığımızın hemen karşısı, şurada tek kata 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 yaptık. Hemen sıradakine batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir, tekrar tığım üstüne aldım. Sıradaki tek kata 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. Hemen sıradakine batıp ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde olacak. Şimdi bu ipleri de arada, bunları da örelim. Bir zincir çekiyorum. Hemen sıradaki tek katıma şu ipleri de araya alarak bunları da alalım, örelim. Aynı devam edelim. 5 tane ikili trabzan. Evet, son 5. yaprağımı yaptım ve hemen dibine batıyorum. İlk ilmeğe ilmek kaydır, bir zincir çek ve ipimizi koparacağız. Dikme payı yapacağız. Şöyle az bir şey. Evet. Çiçeğimiz bu şekilde. Şimdi bunu ayakkabımıza dikelim. Şöyle ucu küt iğne kullanın böyle şeylerde. Daha kolay dikersiniz. Bunu hemen eğilmiş yine. Yeni açtım bu iğneyi de hemen eğilmiş. İlginç. Evet, şimdi şöyle sarı tomurcuğu şu orta yere dikecek şekilde ayarladım. Şuradan geçiyorum. Alttan sarı tomurcuğun hemen kenarından çıkarıyorum. Hemen dibine batıyorum. Hiç sarı yere batmıyorum. Tekrar tomurcuğun hemen dibinden çıkıyorum. Evet, dört bir tarafından, her tarafından dikmiş olduk. Evet, başlangıç yerine geldim. Bu şekilde diktik. Evet. Şimdi hemen burada düğmemi dikeceğim. Şu kısma düğmeyi dikelim.
Evet, saçımız için de yine aynı çiçeğimizden yapıyoruz. Ve 100 tane zincir çektim sandalet ipinden. 100 zincir tam ortasına çiçeğimi dikiyorum. Şimdi bebeğimizin saçının şöyle ortadan, burayı dikmiştik zaten, ortadan ayırıp şuradan bir tutam alıyorum ön kısımdan. Şu şekil yeterli. Ve buradan çiçeğimizi bağlayalım. Şu ortaya gelecek çiçek. Daha sonra bu şekilde fiyonk yapalım. Evet. Evet. Tuana bebeğimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Boyumuz 40 santim. Ben istek olduğu için bu renk yaptım. Siyahi bebek yaptım. Yabancı ülkeye gidecek. Orada çok sorulduğu için bu şekil yaptım. Siz yine normal ten rengiyle de örebilirsiniz. Aynısını ve benimle de paylaşabilirsiniz. Merak ediyorum. Ben ilk startta tek ten rengiyle de öreceğim. Düz saçlı. Böyle şey arkadaşlar. Bebeğimiz tamamlandı. Bunda bu da yarım, henüz saçlarımız bitmedi. Yine aynı kırmızıdan